Evet, EFC 26'da Galatasaray kariyerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. İkinci bölümüyle sizlerle birlikteyim. Bu oyunda optimizasyon sıkıntıları var. Habire bir anormallik yaşayıp duruyoruz. Kariyer de bir ara kayboldu ben. Sonrasında kariyer kaybolunca bildiğiniz Galatasaray kariyeri gitti. Ben de gittim tekrardan açtım. Haliyle bu sefer ilk bölümde berabere kalmıştık. Ama bu sefer kazanmış oldum ilk maçı. Bu şekilde oldu. Sonra bir yer buldum. Oradan kariyerleri yükleme durumu falan değiştirmişler. Garip garip işler yapmışlar. Güzel yönleri de var ama bir yandan da hiç iyi olmayan, böyle optimizasyon sıkıntılı olan yerler de var. Umarım düzeltirler iyi diye düşünüyorum. Hemen şöyle maçımıza doğru gidelim efendim. Kadroda bir değişiklik yapmıyorum. Maç yap diyerek hemen hızlıca geçiyoruz efendim. O güzel bir görüntü. Oynadığı son maçta hat-trick yapmıştı. Görüntü ilk defa gördüm. Bu arada arkadaki dıngır 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 müziğinden inşallah telif yemem. Maç birazdan başlıyor. EA TV'den ayrılmayın. Bu yeni eklenmiş. Güzel olmuş. Rams Park'tan tüm futbol tutkunlarına Merhabalar diyoruz ve Galatasaray mücadeleye başlıyor. Şimdi Mario Lemina boşlukta Osimhen'i gördü. Victor Osimhen. Victor Osimhen. Maçın başında gol perdesini açtık. Victor Osimhen. İkinci oynadığı maçta 4. golü. Tabi ilk çektiğim maçta tabi gitmeseydi berabere kalmıştık ama ilk maçta demek ki Osimhen goller atmış. Ben hatırlamıyorum. Arkadaki müzikten inşallah yeni telif yemem. Bir kontratak izlediğimizi düşünüyorum. Daha sonra kaleciyle karşı karşıya kalan Osimhen olağanüstü bir kuvvetle topa vurarak ona hiç şans tanımıyor. Evet. Osimhen diye de Ertem Şener yorumunu yaptı. Yani Sara hızlı çıktı. Şimdi Sane önünde boşluk var. Sane içeri girseniz ya oğlum. Niye girmiyorsunuz? İlginç gerçekten de. 2-0 öne geçtik ama Lemina attık golü. Osimhen niye içeri girmiyor? Sonra o Lemina mesela saçma bir koşu yaptı. Golde. Tekrarını seyredince göreceğiz. Şimdi golü yeniden izleyelim. Bak boşluk var. Sonun başında topu çekip şık bir pas atıyor. Ardından topla buluşan oyuncuya sadece yakın mesafeden bitirmek kaldı. Evet. Geri çıkarak Pas Sane'ye doğru. Leroy Sane kaldırdı. Yine Lemina boşta. Lemina ve gol. İlginç olan Lemina'nın merkez defans orta olup geriden gelip orta boşlukta Lemina'nın olması. Osimhen nerelerde dolanıyor bilmiyorum inanın. Çok ilginç gerçekten de. Golün tekrarı ekranlarımıza geliyor. Sane nasıl bir orta açıyor öyle. Ardından havadaki top için vücudunu en doğru şekilde konumlandıran oyuncunun ne kadar güzel bir voley vurduğuna bakar mısınız? Defalarca izlenecek bir gol. İnşallah telif yemem ya. Bir de spiker duysun diye şey yaptım ama. Johnson. Fatih Karagümrük geldi. Bir şut. Bu topu hatasız biçimde kontrol ediyor. Şimdi önde oldukları için risk almadan Barış Alper Yılmaz. Barış Alper. Öne doğru bıraktı. Mauro Icardi var. Icardi. Aşkın olayım diyor Mauro Icardi. Aşkın olayım diyor. Aşkın olayımı yapmadı ama Mauro Icardi. Bu maçı da boş geçmedi. Önceki maçta da golü atmış. Savunma hattının yerinde yeller esiyor. Kalecinin karşısında bir değil iki oyuncu var. Bu durumda zaten yapabileceği hiçbir şey yok. Rahat bir gol. Barış Alper bir sağ bir sol yaptı Barış Alper. Son 90 artı 1 eklendi. Şimdi Icardi koş dedi. Roland Şalai kimse yok. Şalai döndü. Kaan Ayhan derken ilk maçımızı kazanıyoruz. 4-0 evimizde. Evet, bölümümüzün ikinci maçına doğru geçeceğiz. Beklenmedik bir olay çıkacak mı bakalım. Bir ilerletelim. Şöyle hızlı bir gün sonra. Şu an yine bir beklenmedik bir olayla karşılaşmadık. Maç gününe geçelim. Beyaz formaları giyelim. Bu sefer şey yapalım. Yedek falan oynatalım. Rotasyon gibi yapalım bu sefer. Sağ bek,
Sonra Şalai'yi koyalım Sané'nin yerine. Yunus'u da Barış'la değiştirelim. Sara'nın yerine de İlkay'ı alalım. Kaleye de Günay'ı alalım. Tamam. Mario Icardi ile başlayalım. Sonra değiştiririz. Bu şekilde çıkalım bu sefer. Değişiklik olsun. Haydi o zaman maça doğru geçiyoruz efendim. Merakla beklenen mücadele için takımlar hazır ve birazdan başlama vuruşu yapılacak. Bu heyecan EA TV'de. Merhaba değerli futbol Evet, severler. hakem düdüğü çalıyor. Bu Mücadeleye güzel konuk futbol ekip Galatasaray mücadelesini başladı. Takip etmek için heyecanlı hep birlikte yaşayacağız. İlkay. Kayserispor, İlkay Şalai'ye döndü. Roland Şalai. Roland Şalai kaldırdı. Orta Icardi. Dönen top Icardi. Gol erken buluyoruz. Mauro Icardi. öyle güzel Mauro Icardi aşkın olayım. üst düzey bir teknik. Tekrar izleyeceğiz. Şalai burada ortaya açtı. Icardi kafa olmadı. Sonrasında vuruş ve Mauro Icardi. Ekranda zor bir pozisyondaydı. Çünkü sırtı kaleye dönüktü. Ancak hemen arkasına dönmeyi başararak golünü attı. Yunus. Rakip kaleye doğru dribling yapıyor. Şimdi İlkay Gündoğan. İlkay vurdu. İlkay. İlkay çok güzel bir pas. Mauro Icardi olmadı. Ve kale- Jakobs. Mario Lemina. Icardi. Yunus Icardi. Pas olabilir. Şimdi pas. Torreira. Sever uzaktan şutları. Lucas Torreira. Galatasaray Sü. çıkarıyor. Torreira. Sarı Sü kırmızılar dedi sü. müthiş bir sevinç yaşıyor. Tekrar Golün izleyeceğiz. tekrarına bakalım. Kontra hata ne kadar iyi çıktıklarını görüyorsunuz. Kaleciyi birebirde yakalayan Lucas Torreira son derece kuvvetli bir şutla golünü atıyor. Bak, oyuncu isminin detayı çok iyi. Bir müdahale Torreira. topu alıyor. Icardi. İlkay'a döndü. İlkay. Şalai bomboş. Roland Şalai. Şalai. Şalai vurdu. Kaleci uzandı. Yunus açtı ortayı. Abdülkerim Bardakçı. Olmadı. İlkay topu hala kendisine. İlkay kaptırmadı. Şalai'yi çıkarttı. Kanatta Şalai geliyor. Şalai. Şalai. Bastı freni Şalai. Şalai hala gidiyor. Şalai şimdi ortaya açtı. Mauro Icardi. Mauro Icardi. Dördüncü golünü attı. Toplamda 4 gol. 3 oynadığı maçta 4 gol. Bugün 2 gol kaydetti. Mauro Icardi. Daha sonra top havalanıyor ve bu topu en doğru şekilde takip eden Mauro Icardi kafa vuruşunu yaparak kaleciyi mağlup ediyor. Gerçekten de güzel bir kafa golü. Ve karşısındaki rakibinden Şimdi sıyrıldı. Kaan Ayhan baktı. Kaan Ayhan içeri. Kafa Icardi. Kaleci uzandı. Dönüyor. Rakibinin Arkadaşı bulunuyor. Torreira. Icardi kaçtı. Mauro Icardi. Çok iyi Icardi hat-trick'e geldi. Mauro Icardi hat-trick yapıyor. hat-trick yapmayı başarıyor. Toplamda bir kez daha bakalım. Savunmayı şık bir çalımla oyundan düşürüyor. Topla buluşan Icardi kaleciyle karşı karşıya pozisyondan çok sert vurarak golünü atıyor. 5. golüne ulaştı toplamda Mauro Icardi. Mücadelenin sonuna geldik artık. Yunus Akgün sol kanattan bir kez daha Galatasaray yatağını seyrediyoruz. Yunus 90+2 eklendi. Mücadelenin sonu Yunus kaldırdı. Şimdi bir kafa vuruşu yine Icardi'den ama hakem bayrağı kaldırdı. Offside. Onurcan Piri dikti. Orada Şalai kafayla indirdi. Torreira pas geçti, inanılmaz İlkay. Şimdi Roland Şalai. Şalai vuruyor. Kaleci Onurcan'ın ellerinde son buluyor maç. Galatasaray 4-0 kazanıyor. Mauro Icardi. Keyifleri çok yerinde ve taraftarlarını memnun eden bir futbol oynuyorlar. Mauro Icardi hat-trick yaptı. Bir sezon geçirecekler gibi görünüyor. Evet, bölümümüzün 3. maçına doğru yavaş yavaş geçiyoruz. Bakalım beklenmedik bir olayla karşılaşacak mıyız? Galatasaray evinde Çaykur Rizespor'u konuk ediyor bu arada. Şöyle hemen maç günü diyelim. Hiçbir şey olmadı. Beklenmedik bir olayla karşılaşmadık şu an için. Bayağı ilerleyen zamanlarda belki ligin ortalarında falan mı olacak ki bilmiyorum. O zaman haydi
bölümümüzün 3. maçına doğru geçelim. Değerli futbol severler. Evet, şahane Rams bir Park maçla atların olması karşınızdayız. tabii ki de Takımın nefes kesecek mücadelesi için EA TV'den olmayacak bir şey. İngilizlerde olan şey. İşte EA bunlara dikkat etme, gelişi güzel işte yapmış. Hep birlikte yaşayacağız. Bu arada mücadeleye başladık. Galatasaray başladı. Seyirler. Lemina bekledi. Sara var. Sara pası Osimhen. Şutunu çekti ama top kalenin yanından dışarı gitti. Kamburg görüntülerde. Iskaladı. Barış Alper Yılmaz. Barış Alper. Kanatta bayağı bir boş Barış Alper. Barış Alper Sara'ya gördü. Gabriel Sara. Top yukarıdan. Bayağı bir yukarıdan Bu dışarı. fırsat kaçmazdı. Çok daha iyi değerlendirmeliydi. Tehlikeyi istediği gibi uzaklaştıramıyor. Şimdi golü yedik. Ben beklemiyordum böyle bir gol. Yarım voleyle Köşe vuruşu. atıyor. Arna ben gol hiç beklemiyordum. Uzaklaştırdık dedim ama Rakip oyuncular bile uzaklaştıramadık. Herkes şaşkın. Aha. Oyuncular bile yok oldular. 1-0 geriye düşürüz mücadelede. Teknik direktörü çileden çıkartan golün tekrarı geliyor. Savunmanın neler yaptığına dikkatli bakın. O topu o bölgeden hemen uzaklaştırmaları lazımdı. Uzaklaştıramayınca muhtemelen paniklediler ve top bir anda rakipte kaldı. Sonrası ortada. hücum izleyebiliriz. Mario Lemina. Barış Alper'e. Barış Alper Yılmaz top direkte patladı. Lemina önünde. Lemina vurdu oldu. Yerine göz Osimhen. açtırmadı. Döndü Leroy Sané var. Leroy Sané. Sané. İçeri orta. Osimhen düzeltti. Victor Osimhen. Neler kaçırıyoruz neler. Top biraz daha ayağına otursa gol olabilirdi. Harbiden neler kaçırıyoruz. Çaykur Rizespor topu kaybediyor. Şimdi Osimhen'in pası Sara'ya doğru. Gabriel Sara kaleci. Dönen top. Victor Osimhen bir kez daha kaleci. Kale diyor. Tehlikeli bölgede pası kesti ve bir atak şansı olabilir. Şimdi Augusto girdi içeri. Augusto çekti. Bıraktı yaya ve gol. Top ağlarda. Şok geçiriyoruz. Çaykur Rizespor attı. Fark 2'ye çıktı. Büyük bir sevinç var. Biz şok geçiriyoruz çünkü biz bayağı bir goller kaçırdık ve 2-0'da geriye düştük. Augusto İşte golün orada tekrarı düzeltti. ekranda. Topu geriye çekerek akıl dolu bir pas veriyor. Ardından topu alan oyuncunun yere yakın ve kuvvetli giden bir şutla kaleciyi nasıl çaresiz bıraktığına bakar mısınız? Nefis bir gol. Uğurcan dokunmuş ama yeterli olmamış. Bu gol teknik direktörlerini de epey rahatlattı. Çünkü fark iyice açıldı. Mario Lemina Sané'ye dönüyor. Leroy Sané. Yapabilecek bir pas. Şimdi farkı indirebilir. Leroy Sané orada topla oynadı Sané. Top hala Çıkarttı. Sara. Gol. Gabriel Sara çıktı sahneye. Gol takımı umutlandırıyor. Gol lazım bize. Evet. Şimdi golü yeniden izleyelim. Ama çok zevkli bir maç oluyor yalnız. Pozisyonun başında topu çekip şık bir pas atıyor. Ardından topla buluşan oyuncuya sadece yakın mesafeden bitirmek kaldı. Evet, Sané burada pası. Gabriel Sara ile farkı 1'e indirdik. Şimdi Papa'nı Pozisyon golü yaratabilecek bir pas geliyor. Augusto bıraktı patla. Mithat Pala Ve şut. bu topu hatasız biçimde kontrol ediyor. Şimdi Alisov döndü. Mihala. Kritik bir pas gönderiyor. Ve bu topu kurtarıp kontrol ediyor. Mario Lemina. Gabriel Sara. Sara pası Barış Alper'e. Yetişebileceği bir Barış Alper Yılmaz. Barış Alper Yılmaz. Şimdi Orada denge var. üstünlüğü onlara geçebilir. Geriden geldi. Galatasaray beraberliği sağlıyor ikinci yarıda. İlk yarıda Çaykur Rizespor vardı. 2-0 önde kapadı. İkinci yarıda Galatasaray'dan goller. Şimdi golün tekrarına bakalım. Savunmayı tamamen oyundan düşürüp kaleciyle karşı karşıya kaldılar. Kolay bir gol oldu diyebiliriz. Evet, Barış Alper'in golüyle de
Skorda denge var. Lemina. Lemina top yine önde kaldı. Bıraktı Sara'ya. Gabriel Sara. Beraber ilk önce farkı 1'e indirmişti. İlk golümüzü atmıştı. Bu sefer de Sara öne geçiren gol atıyor. Gabriel de Sara. 3-2 oldu. 5 gol var mücadelede. 5 gol. Ve bu gol bir kere daha ekranda. Öncelikle rakibini çok güzel çalımlayarak pozisyonu hazırlıyor. Bunun ardından kaleye yakın bir mesafede topla buluşan oyuncuysa bu fırsatı kaçırmıyor. Lemina'nın pası. Sara'nın şutu. Sane yerinde müdahaleyle topu Şimdi takıp Leroy bir Sané. fırsatı yakaladı. Sane çıkarttı. Tehlike Osimhen. Victor Osimhen. Dakikalar 80. 4-2. Çaykur Rizespor'la böyle bir maç vardı. Fatih Gomis atmıştı en son golü. Öyle hatırlıyorum. 4-2 mi bitmişti o maçta. Öyle bir şey oldu sanki. Onu bir yaşadık. Victor Osimhen. Ardından zaten istedikleri gibi bir gol şansları vardı. Kalecinin çaresi yok. Kritik yorum dedikleri de Ertem Şener'in böyle şeyde anlattı. Gol sonrası anlattı. Kritik yorumlarmış o da. Mücadelenin son dakikaları artık ve 6 gol gördük. Gerçekten de çok iyi bir maç oldu. Gerçekten de çok hani zevk veren bir futbol görmüş olduk. Victor Osimhen vuruyor kaleci. 90+2'de bitti ve mücadelenin sonuna geldik. Galatasaray 3 puanın sahibi oluyor. Geri comeback attık. Her istediğini yerine getirdiler. Ve iyi oyunlarını 2 farklı galibiyetle süslemeyi başardılar. Comeback geldi. 3 puanın sahibi olduk gerçekten de. Bugün beklendiği gibi iyi bir performans sergiledi. Takımının ne kadar önemli bir parçası olduğunu bir kez daha gördük. Evet, bize son derece iyi bir performans izletti. Bol bol gol şansı yakaladı ve bir gol atmayı da başardı. Şimdi takım arkadaşlarıyla beraber galibiyetin keyfini çıkaracak. Evet, videomuzun da burada sona gelmiş bulunmaktayız. Galatasaray'ın kariyerine kaldığımız yerden devam edeceğiz. Diğer kariyerlere de tabii ki de devam edeceğiz. Diğer videolarda da devam edeceğiz. Kendinize iyi bakın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın efendim. Bay bay.